Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte orta segmentin iddialı modellerinden olan Xiaomi Mi 11 Lite ile Redmi Note 10 Pro'yu detaylıca karşılaştıracağız ve hangisini almak daha mantıklı, ben olsam hangisini tercih ederdim, bu konu hakkında detaylıca konuşacağız. Dostlar, videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdi isterseniz her zaman olduğu gibi cihazlarımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. İki telefonumuzun arka kısmına baktığımızda ilk bakışta Xiaomi Mi 11 Lite'ın Redmi Note 10 Pro'ya göre daha premium gözüken, göze hoş gelen bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Redmi Note 10 Pro'da arka kapağımız Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan bir cam yüzeye sahipken Mi 11 Lite'de ise yine cam bir yüzeyle karşılaşıyoruz, ancak Corning Gorilla Glass koruması var mı? Bununla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Redmi Note 10 Pro'da kamera paketimiz sağ üst kısma dikey bir şekilde yerleştirilmiş. Mi 11 Lite'de ise sağ üst bölüme dikdörtgen bir modülün içine konumlandırılmış. Açıkçası kamera yerleşimi olarak da ben Mi 11 Lite'ı daha hoş bulduğumu söyleyebilirim. Telefonlarımızın ikisinde de parmak izi okuyucumuz güç tuşuna entegre olarak geliyor. Hem Redmi Note 10 Pro hem de Mi 11 Lite'da maalesef metalik görünümlü plastik bir çerçeve yapısıyla karşılaşıyoruz. Cihazlarımızın tasarım detaylarına değinecek olursak Mi 11 Lite 6.81 mm'lik bir kalınlığa ve 157 gramlık bir ağırlığa sahip. Dostlar, Xiaomi Mi 11 Lite'ın çok net bir şekilde sınıfının en ince, en hafif ve en zarif telefonu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Redmi Note 10 Pro tarafına baktığımız zamansa 8.1 mm'lik bir kalınlığa ve 193 gramlık bir ağırlıkla karşılaşıyoruz. Elde tutuş hissiyatı olarak da benzer bir kalite sunduklarını söyleyebilirim. Ancak iki telefonu da elinize aldığınızda aradaki ağırlık ve kalınlık farkını çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Dostlar, Mi 11 Lite çok daha ele oturan ve tek elle kullanması Redmi Note 10 Pro'ya göre daha kolay olan bir telefon. Mi 11 Lite mavi, siyah ve pembe olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkarken Redmi Note 10 Pro ise gri, mavi ve bakır olarak 3 farklı renkle yine karşımıza çıkıyor. Bence Mi 11 Lite'ın mavi rengi gerçekten cihaza ayrı bir hava katmayı başarıyor. Şimdi cihazlarımızın ön kısmına geçiş yaptığımızda burada iki telefonumuzda da delik çentik kamera tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Ancak Mi 11 Lite'daki kamera yapımız ekranın sol tarafına alınmış. Redmi Note 10 Pro'da ise tam orta bölüme, yani ekranın ortasına yerleştirilmiş. İki telefonumuzun da üst ve yan çerçeveleri oldukça ince tutulmuş, ancak çene kısmında Redmi Note 10 Pro'nun biraz daha kalın bir çene yapısına sahip olduğunu söyleyebilirim. Telefonlarımızın ekran tasarımı olarak açıkçası ben Redmi Note 10 Pro'yu daha çekici bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü delik çentiğin tam orta bölümde olması cihazın daha simetrik bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Kamera yapısı olarak da iki telefonumuzun ön kamerası gayet minimalist bir şekilde yerleştirilmiş. Dostlar, genel olarak tasarım konusunda ezici bir şekilde Mi 11 Lite'ın üstün olduğunu düşünüyorum. Şu an güncel olarak iPhone 11 kullanan birisi olarak Mi 11 Lite'ın tasarımını gerçekten daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle Mi 11 Lite'ın uzun süreli kullanımlarda eli yormaması ve çok hafif olması gerçekten önemli bir avantaj. Şimdi telefonlarımızın ekran özelliklerinden devam ettiğimizde Redmi Note 10 Pro 6.67 inç boyutunda, Mi 11 Lite ise 6.55 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğe sahip olan gayet net, keskin görüntüler sunan ekranlarla karşımıza çıkıyorlar. Ekranların akıcılık kısmında Note 10 Pro 120 Hz tazeleme hızı sunarken Mi 11 Lite ise 90 Hz tazeleme hızını bizlere sunuyor. Buna ek olarak iki cihazımızın da dokunma hassasiyetinin 240 Hz olduğunu belirtelim. Parlaklık değeri olarak Note 10 Pro'nun ekranı 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor. Mi 11 Lite ise en fazla 800 nit değerinde bir parlaklığa ulaşabiliyor. İki cihaz da güneş ışığı altında kesinlikle görme zorluğu yaşatmıyor. Ancak Redmi Note 10 Pro çok yüksek bir parlaklık değerine ulaşabildiği için her türlü olumsuz şartta daha rahat bir kullanım deneyimi sağlıyor. Ekranlarımızın desteklemiş olduğu teknolojiler de oldukça zengin. Hem Redmi Note 10 Pro hem Mi 11 Lite HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayını bünyesinde barındırıyor. Bunun haricinde Mi 11 Lite bu fiyat bandında hiçbir telefonda görmediğimiz 10 bit renk derinliğini bizlere sunuyor. Bu sayede renkleri çok daha gerçeğe yakın göstererek görsel deneyimimizi daha da arttırmamızı sağlıyor.
Dostlar ekran tarafında zaten kullanılan panellerimiz AMOLED. Bu yüzden siyah renk başarımında iki cihazda gayet iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca telefonlarımızı dark moda aldığımızda siyah alanlardaki pikselleri tamamen kapatmasıyla enerji tasarrufu yaparak telefonumuzun batarya performansında bir nebze katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca bunlara ek olarak ekranlarımızın darbeleri ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunduklarını da söyleyelim. Telefonların ekran kasa oranlarına da değinirsek iki cihazımız da birbirine oldukça yakın. Yaklaşık %85'lik ekran kasa oranıyla karşımıza çıkıyorlar. Dostlar ekran tarafında iki cihaz arasında çok büyük farklar yok. Zaten iki cihaz da orta segmentin en iyi ekrana sahip olan iki telefondan biri. Ama Mi 11 Lite'ın ekranı renkleri abartıya kaçmadan daha gerçeğe yakın gösterdiği için ve beyaz renk başarımında diğer AMOLED panellerden ayrıldığı için Redmi Note 10 Pro'nun da bir adım önünde olduğunu söyleyebilirim. Eğer ekran sizin için önemli bir kriterse, yani telefondan çok fazla dizi film izlerim, YouTube'da takılırım diyorsanız iki cihazı da rahatlıkla önerebilirim. Ancak söylediğim gibi Mi 11 Lite Redmi Note 10 Pro'dan biraz daha önde. Şimdi telefonlarımızın kamera karşılaştırmalarına geçersek Redmi Note 10 Pro'da dörtlü kamera sistemini görürken Mi 11 Lite'da ise üçlü bir kamera sistemi görüyoruz. Redmi Note 10 Pro'nun ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Note 10 Pro'nun ikinci kamerasına baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekim, son olarak 4. kameramızda 2 megapiksel f2.4 portre fotoğraflar için derinlik algılama kamerası. Mi 11 Lite tarafına baktığımızda ise ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında 6 elementli lense sahip olan ve portre modu HDR ve yapay zeka destekli güzel bir kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 ultra geniş açı, son olarak 3. kameramızda 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerası. Dostlar görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekim kalitesi konusunda Mi 11 Lite 64 megapiksellik bir sensör kullanmasına rağmen bence daha başarılı kareler ortaya koyuyor. Düşük ışık performansında da yine Mi 11 Lite'ın grenlenme ile daha az karşılaştığımız daha başarılı kareler ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Şimdi telefonlarımızın video çekim performansını kıyaslarsak iki cihazımızda 4K'da 30 FPS ve 1080p'de 60 FPS'e kadar video çekim imkanı sunuyor. Maalesef iki cihazımızda da optik imaj sabitleyicimiz bulunmuyor. Sadece EIS yani dijital görüntü sabitleme özelliğimiz bulunduğundan video çekim performansı olarak iki cihazımız da bize üst seviyede bir deneyim sağlayamıyor. Dostlar cihazlarımızın EIS desteğiyle ilgili değinmemiz gereken önemli bir nokta var. Mi 11 Lite'da 4K'da da elektronik sabitleyiciyi aktif edebiliyorken Redmi Note 10 Pro'da ise sadece 1080p 30 FPS'te EIS destekli videolar çekebiliyoruz. Video çekim kalitesi konusunda özellikle 4K'da EIS desteğiyle Mi 11 Lite çok daha başarılı bir video performansı sunuyor. Stabilizasyon konusunda 1080p 30 FPS'te de yine Mi 11 Lite'ın daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Şimdi cihazlarımızın ön kameralarına geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro'da delik çentiğin içine konumlandırılmış 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram açıklığında yapay zeka portre modu ve HDR'ı destekleyen 1080p 30 FPS'e kadar video çekim imkanı sunan kaliteli bir ön kamera ile karşılaşıyoruz. Mi 11 Lite tarafında ise yine 16 megapiksel ve f2.45 diyafram açıklığında bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamera yine HDR, yapay zeka ve portre modunu destekliyor. Ayrıca Mi 11 Lite tarafında bu sefer 1080p'de 60 FPS desteğini görüyoruz. İki cihazımızın ön kamerasında EIS desteğini bünyesinde barındırdıklarını belirtelim. Şimdi cihazlarımızın donanım karşılaştırmalarına geçiş yaptığımızda iki cihazımızda da orta segmentin en popüler işlemcisi 8 nanometre üretim mimarisine sahip olan Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisini görüyoruz. Burada kullanılan işlemcimiz 2 adet yüksek performans, 6 adet verimlilik odaklı toplam 8 çekirdekli bir yapıyı bünyesinde barındırıyor. İşlemcimiz yüksek güç altında 2.3 GHz hızına kadar kendini turbo boost edebiliyor. 732G'nin GPU tarafında Adreno 618'e yer verilmiş. Adreno 618'de 800 MHz hızına kadar ulaşabiliyor. RAM kısmında cihazlarımızda 6 ve 8 GB'lık seçenekler sunuluyor. Ayrıca her iki modelde de 128 GB'lık depolama alanı ile geldiğini belirtelim. Depolama biçimi olarak da her iki cihazımızda da UFS 2.2 konumlandırılmış. Güncel teknolojisi sayesinde iki cihazımızda da veri aktarımını hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Telefonlarımızın Antutu Benchmark'ta aldığı skorlara bakarsak 351.000 puanını iki cihazımızda da görüyoruz.
Zaten donanım bileşenlerimiz birebir aynı olduğu için termal açıdan da benzer kasalar kullanıldığından performans testlerinde böyle sonuçlar almamız gayet doğal diyebilirim. Dostlar, şimdi her zamanki gibi cihazlarımızın bize verdiği oyun deneyimine baktığımızda tahmin ettiğiniz gibi benzer bir performans alıyoruz. Redmi Note 10 Pro ve Mi 11 Lite PUBG'de HD grafik ayarlarında yüksek kare hızında yani 30 FPS oyun deneyimini bizlere sağlıyor. Akıcı grafiklerde de 40 ile 45 FPS arasında bir oyun deneyimi sunuyor. Bunlar oyunun sunmuş olduğu veriler, ancak oyun içi deneyimine baktığımızda iki cihazda da ani FPS düşüşleriyle karşılaşmadığımızı, oldukça stabil bir oyun deneyimi sunduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Note 10 Pro'da oyunlarda ekranımızın 120 Hz deneyiminden, işlemcimizin yüksek performanslı olmamasından dolayı yararlanamıyoruz. Ama ekranlarımızın dokunma hassasiyeti olarak 240 Hz'i bize sunması oyunlarda rakiplerimize karşı tepkisellik açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada bu saydıklarım tabii ki de Mi 11 Lite için de geçerli. Dostlar, Mi 11 Lite 90 Hz'lik ekrana sahip ama Redmi Note 10 Pro'nun 120 Hz'lik ekranına göre oyunlarda herhangi bir akıcılık farkı bulunmuyor. Eğer oyun odaklı bir cihaz düşünüyorsanız zaten kanalımızı takip edenler bilir. Bu cihazlar pek önerdiğim cihazlar değil. Çünkü zaten oyuncular için geliştirilmiş olan Poco'nun X3 Pro modeli var. Telefonlarımızın hafıza kartı desteklerine değinirsek Note 10 Pro'ya 512 GB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Mi 11 Lite'a ise 256 GB'a kadar bir takviye yapabiliyoruz. Batarya tarafına geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Mi 11 Lite'da ise daha ince ve küçük bir kasa kullanılmasından dolayı 4250 mAh'lik daha küçük bir batarya ile karşılaşıyoruz. İki telefonumuz da 33 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor ve iki cihazımızın kutu içeriğinden de 33 Watt'lık şarj adaptörlerimiz çıkıyor. Hızlı şarj konusunda ilginç bir şekilde yaklaşık 1 saat 25 dakikada sıfırdan 100'e şarj olabiliyor. Batarya performansına baktığımızda ise Redmi Note 10 Pro yoğun kullanımlarda da bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Ertesi güne de en az %25-%30'luk bir şarjımız kalıyor. Mi 11 Lite'de ise batarya performansı biraz daha aşağıda. Ortalama bir kullanıcıysanız yine bir günü rahatlıkla çıkarırsınız, ancak ikinci günün sabahında mutlaka şarja takmanız gerekecek. Dostlar, yani Redmi Note 10 Pro batarya tarafında bariz bir şekilde üstün diyebilirim. Ama Mi 11 Lite alsanız batarya konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Özellikle AMOLED paneller kullanıldığından karanlık modda telefonu kullandığımızda daha iyi bir batarya performansı elde edeceğiz. Bu yüzden özellikle Mi 11 Lite alacaksanız telefonu karanlık modda kullanmanız daha yararlı olacaktır. Telefonlarımızın bağlantı özelliklerine geçtiğimizde iki cihazımızda da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 teknolojisine yer verilmiş. Ses tarafına geçtiğimizde iki telefonumuzda da stereo çift hoparlörler mevcut. Ses deneyimi açısından iki cihazın da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ses yüksekliği tarafında da oldukça yakınlar ama ses doygunluğunda, özellikle tiz seslerde Mi 11 Lite'ı bir adım önde görüyorum. Buna ek olarak sesten bahsetmişken Redmi Note 10 Pro'da 3.5 mm jack girişine yer verildiğini söyleyelim. Mi 11 Lite'da ise maalesef 3.5 mm girişimiz bulunmuyor. Bu yüzden kablolu kulaklık kullanmak istiyorsak Type-C'den bir dönüştürücü kullanmamız gerekecek. İki telefonumuz da kutudan Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile geliyor. Bu arada iki cihaza da MIUI 12.5 güncellemesi de geldi. Güvenlik seçeneği olarak iki cihazımızda güç tuşuna entegre olarak gelen parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma özelliğini bizlere sunuyor. Parmak izi okuyucular iki cihazda da oldukça kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Parmağımızı dokunduğumuz anda ekran kilidimiz seri bir şekilde açılıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında ise Redmi Note 10 Pro IP53 sertifikası ile korunuyor, ancak Mi 11 Lite'da suya karşı herhangi bir dayanıklılığımız bulunmuyor. Bu da bence önemli bir eksi diyebilirim. Ama şunu da belirtelim, Redmi Note 10 Pro'da suya karşı yüksek bir dayanıklılığa sahip değil. Sadece olası su dökülmelerine ve yağmur altında kullandığımızda telefonun su geçirmediğini söyleyebiliriz. O yüzden eğer Redmi Note 10 Pro alacaksanız telefonu yıkama, havuza girme gibi riskli işleri yapmamanız gerektiğini de belirteyim. Dostlar, şimdi her iki cihazımızla ilgili genel bir değerlendirme yaptığımız son kısma geldiğimizde, eğer artık günümüz Android telefonlarının kalın ve ağır yapısından bunaldıysanız ve de tasarım olarak daha dikkat çeken hoş tasarıma sahip olan bir telefon istiyorsanız Mi 11 Lite'a yönelmenizde fayda var. Redmi Note 10 Pro'da batarya performansı, suya karşı dayanıklılığı ve kamera tarafındaki yüksek zoom kabiliyetleriyle öne çıktığını söyleyebilirim. Buna ek olarak kamera kısmında Mi 11 Lite'ın genel toplamda daha başarılı olduğunu da söylemiştik. Zaten iki cihazımız da birbirine oldukça yakın fiyatlarla satılıyor. Açıkçası bu segmentte
belki de gerek donanımsal, gerek ekran yönünde, gerek de yazılım kısmında birbirine en yakın iki cihazı karşılaştırdık diyebilirim. Şahsen Note 10 Pro'yu da alsanız, Mi 11 Lite'ı da alsanız pişman olacağınızı düşünmüyorum. Ama bana soracak olursanız ben Mi 11 Lite'ın tasarımını çok beğendiğim için Mi 11 Lite'ı tercih ederdim. Peki dostlar, sizce Redmi Note 10 Pro mu yoksa Mi 11 Lite mi alınır? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Eğer bana destek vermek isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.